Merhaba, ben Öykü. Ben Övgü. Madalyonun İki Yüzü programımızın Yeni bölümüyle karşınızdayız. 13. bölümde Kadınlarla ilgili bir bölüm yapalım. Dizilerdeki güçlü kadınlardan konuşalım istedik. Bizimle beraber bu sohbete hoş geldiniz. önce kendimizi tanıtalım. İkimiz de doktorlarımızı yeni bitirdik diye başlamıştık ama artık bitirdik Yani evet. değil. Doktor olduk. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani sosyal bilimler konusunda diyebiliriz bence. Çok aşırı genel bir çatı altına alırsak. Ve her zaman çok sevdiğimiz konu olan dizi filmlerle ilgili de bir podcast, videocast yapmak hayalimizdi. Onu da gerçekleştirmek istedik bu programla. Madalyonun İki Yüzü programımızda dizilere ve filmlere hem akademik hem de izleyici gözüyle baktığımız bir sohbet yapıyoruz. Hem Madalyonun İki Yüzü akademik ve izleyici iki yüzü olmuş oluyor. Hem de ikiz olmamızdan dolayı bir iki yüzmüş gibi oluyor. O şekilde bir konsept kurduk. Yeni gelenlere hoş geldin diyoruz ve önceki videolarımıza ve bölümlerimize de bakmanızı tavsiye ediyoruz. Canlı yayınlar da yapıyoruz. Bu videocast serisini podcast olarak Apple Podcast ve Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Ve bizi takip edin. Yorumlarda da buluşalım. Yorumlarınızla beraber böyle bir karşılıklı, interaktif bir sohbette olmak bizi çok motive ediyor. Hemen teşekkür ederiz. Başlayalım. Bence güzel bir soruyla başlayalım. Tamam. Sizce şimdiye kadar izlediğiniz dizilerde yerli yabancı fark etmez. En güçlü kadın karakteri kimdi? Alta yazabilirsiniz ama bölüm sonunda acaba fikriniz değişecek mi? Ya da bizim vereceğimiz, az sonra vereceğimiz örneklerde konusunda ne düşünüyorsunuz? Güçlü kadın ne demek? Aslında bu çok farklı açılardan bakılabilir. Ama ben şöyle diyebilirim. Mesela istediğini söylemek için sesini çıkartan. Haklarını savunan, haklarının farkında olan, haklarına sahip çıkan. Güçlü deyince sanki kas gücü, fiziksel güç değil de o da önemli tabii de mental ve motivasyon gücü olarak da düşünebiliriz. O zaman bunu 3 başlık altında inceleyelim. Şimdi şöyle biz aslında konuşuyorduk bunun için. Güçlü kadın konusu o kadar farklı şekillerde ele alınabilir ki biz 3 ana başlık ve artı bir bonus başlıkla o şekilde ele alacağız. Örneklerle beraber. Örneklerle beraber. Agency diyelim. Agency özellikle literatürde çok fazla konuşulan bir konu. Sosyal bilimlerde, sinema, televizyonda, sosyolojide. Kendi kararlarını verme kapasitesi. Türkçesini tam olarak bilmiyorum. Agency yani ajans demek çok yanlış geliyor. Evet, sanki evet. o şekilde direkt çeviri yapınca ajansmış gibi Aslında geliyor önceki ama. bölümlerimizden birinde Agency'den bahsetmiştik. Hangi bölümde hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yazsın. Evet ama kendi kararlarını verme kapasitesi diyebiliriz. Ya da Evet. kendi kararlarını verme gücü diyebiliriz. Bence bu dizilerde pek karşımıza çıkan bir kadın gücü değil ilk başta. Çünkü sanki dizilerdeki kadınlar, özellikle yerli dizilerdeki kadınlar bir karara sürüklenip daha sonra onunla ne yapacaklarını çabalıyorlar, çalışıyorlarmış gibi geliyor. Ve eskiden özellikle çok melodram görüyorduk. Yani bu ne demek? Kendilerini bu dramanın içinde bulan ve hep edilgen olarak bir şekilde hikayede var olan kadınlar çok görüyorduk. Eski dizilerde. Örnekler sizin aklınıza geliyordur. Şimdi biz de o kadar bütün eski dizileri izlemiş biri olarak söylemeyeyim ama genel olarak hani hep bir şeyler başına geliyor kadının. Erkek karakterlerin de başına geliyor ama kadın genelde daha edilgen temsil edildiği durumlar oluyordu. Hatta ben hatırlıyorum bundan böyle birkaç yıl önce yapılan belki daha da eski olabilir yani yapılan araştırmalardan bir tanesinde şeye bakmışlardı. Hangi mekanlarda kadın karakterler var, hangi mekanlarda erkek karakterler var? Yani erkek karakterler daha çok dış mekanlarda ve daha böyle iş yerlerinde, kariyer yerlerinde bulunurken kadın karakterler daha çok evde zaman geçirip daha iç mekanlarda zaman geçiriyor. Bence bu çok ilginç bir araştırma. Evet. Acaba hangi işlere bakıldı? Ama siz de yerli diziler olduğunu hatırlıyorum. Yerli dizilere bakılmıştı. Hangi diziler olduğunu tam hatırlamıyorum. Eğer bulursam aşağıya açıklama kısmına eklerim. Siz de izleyici olarak buna dikkat ediyor musunuz mesela? Bir düşünün bakalım. Mesela ben şu son zamanlarda biz uzak şehri arayı kapatmaya çalışıyoruz. En baştan başladık. Şimdiki bölüme gelmeye çalışıyoruz. 39'a falan mı geldik? O civardayız. Şimdi mesela Alya karakterine bakarsak. Alya bence güçlü bir kadın diyebiliriz. Ama fikrini unutma. Tamam. Bu kendi kararlarını verme kapasitesinde daha sonradan kendini gösterebilen bir karakter. Yani çünkü hep böyle aslında o da edilgen bir şekilde başlıyor hikayeye. Vasiyet için geliyor. Alya'nın oğlunu Sadakat Hanım yani kayınvalidesi şehir dışına yollamasına izin vermediği için hatta ülke dışına hatta ev dışına yollamaya izin vermediği için orada kalmak zorunda kalıyor. Yine bir vasiyetten dolayı kocasının kardeşiyle evlenmek zorunda kalıyor. Hep bir zorunda kalmakla mücadele eden bir kadın görüyoruz. Ama bir noktadan itibaren de aslında bu sırada da küçük detaylarda yine kendi isteğini yaptırma
gücünü gösteren bir karakter. Tabii her zaman kendi isteğini yaptırmak güç müdür? Bir de o var. O da Tabii ayrı ki de. mesele. Hı hı. Yani bu kendi güvenlik alanına, kişisel alanına, kadının kendi alanına girildiği zamanki verdiği tepki. Yani tepkiden Evet. kastım da bundan nasıl başa çıkıyor? çıkma. O dinamikler içerisinde nasıl var oluyor? Yani Buna bakmak lazım ben aslında. bunu işte Alia karakterinde en çok şeyde gördüm. Boran uyandığı zaman hayır ben Boran'la değil Cihan'la olacağım demesi bence burada direkt en büyük agency'yi aldığı, kendi kararını en zor zamanda verdiği anlardan biri gibi geldi Evet, bana. hani siz dediğiniz zaman ondan boşanıp istediğiniz zaman onu yapacağım gibi değil de ben bunu istiyorum diyebilmesi. Normalde dizilerde görmediğimiz bir kadın karakteri diyebiliriz. Aynı zamanda olayları çözmek için mesela köylüye gidip onlara toplu bir şekilde hitap etmesi, çok güçlü bir şekilde durup onlara hanım ağaymış gibi Evet. hitap etmesi de o kadının gücünü gördüğümüz bir yer. Ama diğer bir yandan aynı dizide mesela Zerrin çok fazla itilip kakılan, çok fazla edilgen Evet. olan bir insan. Hep böyle başkalarının yarattığı durumların kurbanı olmuş. Nare de aynı şekilde aslında. Hikaye içinde her karakter öyle yazılmayabilir. Ama siz ne düşünüyorsunuz mesela? Taşacak bu denizdeki agency'ye de konuşalım. Aslında bunu diğer konulara da yedirmek istiyorum ama taşacak bu denize çok fazla güçlü kadın görüyoruz aslında. Karadeniz Evet. kadını da güçlüdür ya. Esme sence güçlü bir kadın mı? Bence Esme güçlü bir kadın. Şurada bir tam netleştirelim. Esme'nin gücü yakıp yıkmasında veya bağırıp Evi dağıtıp arabayı parçalaması, bu sizce güç mü mesela? Biz bunu aramızda konuşuyorduk. Yani bunu da herkes yapamaz sonuçta, o kırmak, dağıtmak falan, ama bence Esme'nin gücü orada değil. Esme'nin gücü orada mesela elinden aşkı alınıp bu bir aile kurmuşken, o alınmışken ve zorla bir şeye mecbur bırakılmışken orada kendi hayatına tutunup muhtar olmuş olması onun bir gücünü gösteriyor. Bence de. Bir köşede kalıp kendi draması içerisinde acı çekmemiş de kendini bir şekilde oradan yükseltip muhtar olup yine bir şekilde ayakta durabilmiş bir kadın. O açıdan kesinlikle ben güçlü kadın Ve diyebilirim. özellikle bence son bölümlere doğru güçlenen bir kadın da diyebiliriz. Daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Ben Esme'nin herkesi terk edip kendi başına başka bir yerde tekrar başlama, yani başka bir yerde güç toplamak için demiştin sen ama hani muhtarlığının farklı bir köyde devam ettirmesi. Orada Ve aslında muhtarlığını insanlarda- devam ettirmiyor ama başka bir muhtar arkadaşının bulduğu yerde kalıyor. Ben direkt Ha, taşınıyorum. yok, hayır. Evet, doğru. Birazcık uzaklaşıp kendi ayaklarının üstünde durarak, hep kendi ayaklarının üstünde durmuş bir insan ama kendi yapılanları sineye çekmeyip bir de böyle olsun bakalım diye bildiği için de daha çok güçlendiğini görebiliyoruz. Evet. Yani ikinci başlığımızda bence direnç diyecektik. İşte- hani karşı durabilme. Aslında bu çok iç içe geçen bir şey. Kendi kararlarını vermek için çünkü bir direnç göstermen gereken durumlar olabiliyor. Güzel iç içe geçen sahnelerden biri. Yani durumlardan biri burada. Mesela Eleni güçlü bir karakter mi? Tam dirence bağlayacağım. Bence Eleni özellikle dizinin başına taşacak bu denizde çok güçlü başladı. Kötülüğe karşı sabit duruşu ve Evet. hani o iyiliği ve merhametiyle de o da bir direnç aslında. Evet. Yani her zaman bizim negatif şekilde gördüğümüz kavga eden, vurup kıran, o şekilde ses çıkarmak her zaman güç mü? Yoksa güç eksikliği mi? Hani mesela aslında bence kötülüğe karşı affedici olarak, hani sakin kalarak, daha yapıcı olarak durmakta o da bir dirençtir, o da bir güçtür. Bence Eleni'de en çok bunu gördük en başta. Evet. Ama sonra biraz daha Adil'in himayesi altına giren bir Eleni gördük. Eleni'nin hikayeye girmesi onun bir gücüydü. Zaten gücünü gösteren bir şeydi. O da Gidiyor. cesaret ister. Doktor biri, çok fazla yapabileceği şey varken, dizide de hani Harvard'larda bir şeyler yapabilecekken gelip de böyle küçücük bir yerde, küçücük bir sağlık ocağında çalışmak da o da bir güç, Da bir cesarettir. göstergesidir. Hem öyle gördük, hem annesini arama yoluyla başladı. Bir aile edinme isteğiyle ve bu sırada da çok fazla şey başına geliyor. O açıdan hani bir dönüşüm gördük mü? Evet, bir zayıflama gördük bence. Ama şöyle de düşünülebilir. Hikayenin gelişi açısından hep kendi ayakları üzerine durmaya alışmış ve bunu öğrenmiş bir küçük bir kız olarak hayata başlamış. Yani orada bir taraftan anne babanın sevgisinden eksik kalmış bir kız olarak orada anne baba sevgisini görüp özellikle de o Adil'in korumacılığını görünce de hani belki de ilk defa bıraktı ki başkaları onun için korusun, yapsın, etsin. Ama sonuçta şimdiki son bölümde de görüyoruz ki kendi ayaklarının üstünde durmaya başlayacak. Ayrı bir eve çıkmak istemesi, belki hicrana alışmaya çalışması falan, bunlar da en azından kendinin gücünü
kazanmaya çalıştığını da görüyoruz. Tekrar o şeyi almaya çalışıyor. Agency'yi tekrar almaya çalışıyor. Bunlar gündemde olan diziler. Bir de eski dizilere bakalım. Mesela Asmalı Konak'ta ben her zaman Bahar karakterini çok güçlü görmüştüm. Ama Ben de. mesela sence şu an günümüzde izlesek, epey oldu izlediğimizde, sence güçlü müydü? Şimdi düşünüyorum, mesela o agency'si olan bir karakterdi. Yani Evet. kendi kararlarını verebilen, o karşı durabilen ve bir şey kafasına yatmadığı zaman bu böyle olmamalı diyebilen bir karakterdi. Bence dönemine göre çok farklı bir dinamik sunduğu için de efsane oldu. Semena ile Bahar'ın karakterleri çok farklıydı ve o çatışmaları da çok besliyordu bence. Ve ikisi de çok baskın karakterlerdi. O yüzden de hani hem tutkuları hem çatışmaları dediğin gibi çok güçlü ve çok yüksek enerjiliydi. Evet, ona da güçlü kadın diyebiliriz bence. Ama bence çok farklı bir şekilde güçlü kadınlardan biri de Gümüş. Ha, evet. Bence o Türk televizyon tarihinde önemli dizilerden biri. Çünkü yurt dışına Bir dönem en çok satılan diziydi. bir dönem öyleydi. Şimdi ben bunların Deli Yürek'le başlıyor galiba. Deli Yürek'i satmaya çalışıyorlar ama satamıyorlar. Çünkü o zamanlar gerekli yasal düzenlemeler olmadığı için Çok bence ilginç. bu çok ilginç. Bir bölümde sadece Dizi satışlarından ondan konuşabiliriz. kesinlikle. Ama mesela Gümüş'teki bu o kadar satılmasının bir sebebi de özellikle de Orta Doğu'ya çok satılmış bir diziydi. Gümüş karakteri dediğin gibi çok sesli olmayan, daha böyle sessiz, daha hani narin görünen bir karakter ve o da başına gelen bir şey, zorla evlendirilmiş olmak gibi bir durumu aslında kendi ayaklarına basarak bir yönetmeye başlıyordu. Evet. Ve orada bir kariyer yolculuğu da vardı. Evet, o aslında zayıf bir karakterken güçlenmesini izlediğimiz bir diziydi. O açıdan da Gümüş'ün mesela bir iş kurduğunu, yönetici pozisyonuna geldiğini görmek bence çok etkileyici. Çünkü karakter olarak da hani böyle astım astık, kestiğim kestik değil ya da mesela bazı karakterler çok Yani cevval mi denir? Çok bağıran, hem kelimenin anlamı tam anlamıyla bağıran hem de aksiyonuyla bağıran bir karakter değildi. Ama ona rağmen güçlü olduğunu görebiliyorduk sonuna doğru. Evet. Şimdi bizim de izlediğimiz epey oldu ama Ama sonuçta bir genel bir karakter dönüşümüne bakarsak o bir kesinlikle o güçlenme hikayesini görüyoruz. evet. Fatma Gül'ün Suçu Ne'de de öyle mesela. O da çok travmatik bir olaydan sonra kendini okula gidip yetiştirip açık liseden bitirip daha sonra da kadınların sesini duyurma misyonu edinen bir karakter olarak gördük. Bu arada o da yurt dışında, hatta terapinin bir parçası olarak da izletilen, bu kadın gruplarına izletilen bir dizi olmuş mesela. Bence bu çok ilginç bir şey. Dizilerin gücünü farklı yanlardan görmek de çok İlginç. etkileyici. Evet. Buradan hemen aslında konuştuk, biraz dönüşüme bağlamış olduk. Yani bir karakterin travmatik bir olaydan çıkışı ya da daha zorunda bırakıldığı bir yerden, küllerinden tekrar doğması da. Evet. Aslında birçok dizide bunu belki görüyoruz ama aslında birçok da görmüyoruz mu? Bilmiyorum. Bence birçok dizide görmüyoruz. Çoğu başarılı dizide görüyor olabiliriz. Yani mesela bak, küllerinden doğmak tam şimdi Alia Albora'nın da hani bu Cihan'ın verdiği bir tane kolye var ya, üzerinde anka kuşu var. Gerçekten de her bittiği yerden tekrar doğması bence özel olarak güçlü olması düşünülerek yazılmış bir karakter Alia. Ama diğer bir yandan bak mesela bence Yalı Çapkın'ın da. Bence bu çok güzel bir tartışma konusu. Sizce Seyran mıydı? Seyran güçlü bir kadın karakter miydi sizce? Hatta şöyle söyleyeyim. O dizide sizce güçlü bir kadın var mıydı? Bir şey söyleyeyim mi? Bence yoktu. Evet. Hiçbiri. Ne Ferit'in annesi, ne Asuman. Yani Asuman çok harcanan bir karakter oldu mesela. Evet. Ben onun güçlenmesini görmek çok isterdim. Ben de. Çok potansiyel vardı. Seyran zaten değildi. Seyran'ın da çok fazla potansiyeli var. Ben şeyde çok heyecanlanmıştım. Okula tekrar dönüyordu ya. Evet. Orada mesela o çok güzel kullanılabilirdi ama Tamamen dizi ilişki üzerine gitti ya aslında. biz orada. aslında bir noktada bıraktık. Belki orada yine bir güçlülük emareleri göstermeye çalışan Seyran vardı ama siz yazın yani. Tam o da potansiyelini göstermedi. Biz orada kesinlikle güçlenme hikayesi görebilirdik. Evet, Suna da öyle mesela. Dizilerde şunu görüyoruz. Bence Kızılcık Şerbeti'nde de onu görüyoruz. Başka birçok dizide de vardır muhakkak. Siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Entrika çeviren kadın mesela, güçlü bir kadın olarak onu sunabilir misin mesela? Taşacak bu denizdeki Hicran güçlü müdür mesela? Zarife. Entrikaları çeviren Zarife güçlü müdür ya da Sevcan? Ya da mesela Kızılcık Şerbeti'nde hani arkadan biraz daha iş çeviren karakterler sizce
epey oldu izlemediğimiz de hani bir şeyler değişmiştir muhakkak, kaç oyuncu değişti ama Aha. yani çok fazla entrikanın olduğu bir dizi örneği olarak söylüyorum. Ya da Yasak Elma mesela. Sizce oradaki Eda Ece'nin oynadığı karakter mesela güçlü bir kadın mıdır? Yani bunlar biraz şöyle tartışmaya açık. Onlar da istediğini Varlığını- yaptırmak için Ha. çabalıyorlar. Ama işte bu bir güç müdür? Bence entrika bir güç değildir. Değil işte. Varlığını o şekilde göstermek bence hatta tam tersi bir zayıflık. Eksikliğini o şekilde gösteriyor çünkü. Siz Yani- ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü bu biraz böyle bir konu bence. Belki tartışmaya açık bir konu. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Ya o entrikayı kurmak sizce bir güç göstergesi olabilir mi kadın karakterler için dizilerde? Adını Feriha koydum. Aa evet. Mesela o bir melodram diyebilir misin? Her şey bu kadının başına geliyor falan. Hani Biz onu izlemedik aslında. İzlemedik ama mesela bir yalanla oyun içine girmesi ve kendince Evet, bir kendini sosyal zengin bir karaktermiş gibi tanıtması. Bu bir güç mü ama? Aslında galiba şeymiş, şimdi izleyenler yazsın. Yani kendi kendini öyle tanıtmıyormuş da öyle zannedildiği zaman sessiz kalıyormuş. Evet ama işte Hani biraz sonuçta daha aslında sevilebilir kılmak için. Çünkü baş karakter öyle yalan söyleseydi belki biz onu daha çok yargılayacaktık. belki. Ya da mesela Kıskanmak dizisinde Seniha mesela. evet. Sizce güçlü bir kadın mı? Bence de güzel bir soru. Şimdi orada da 2 bölüm izledim ben. Daha izleyeceğim. Çok merak ediyorum neler olacağını. Ben de bir bölüm izledim. Ama yani Ya ben şey gibi, Bilmiyorum. ben orada da çok fazla potansiyel varmış da ilk bölümün sonundan ben çok memnun kalmadım. Ya Seniha'nın gücünü birini hani iterek, suçlayarak değil de sanki itmesi, suçlaması, yani öyle bir çok büyük bir suça teşebbüs etmesi onu çok güçsüzleştiriyor karakter olarak. Ben öyle düşünüyorum. yani kendince haklı olduğu bir dünyada ceza kesmesi belki. Yani evet ama ben işte o ceza kesmesi güçlüymüş gibi duyuluyor mesela. Ama tam olarak öyle değil bence. Yani orada ben Seniha'yı böyle bir şey teşebbüs etmeden kendi kendine başka bir şekilde ayakta durmaya çalışması onu çok daha güçlü bir karakter yapardı. Hatta bence çok daha güçlü de başlatabilirdi hikayeyi. Bence o büyük bir kırılma noktasıydı. Bir tane kırılmalardan bahsediyorduk geçmiş bölümlerden bir tanesinde. Ballı olayını mesela. Bence çok gereksiz bir görseldi. Taşıyacak bu denizdeki ballının. Evet, bu Diziden kadar çıkış görsel anı bir diyeyim. şekilde diziden çıkarılması o şeyi kırmıştı. Ben de yani en azından bir tekrar bir kendimize gelip de tekrar alışma Rota süreci yeniden olmuştu. oluşturuluyor gibi. Aynen, rota tekrar oluşturulup tekrar bir diziye alışma şeyi oldu. Kıskanmakta da benim için öyle oldu. İlk bölüm sonunda böyle bir şey oldu. Ama ben Seniha'yı çok sevmek istedim ve çok, yani onun arkasında durayım, hadi yürü be diyeyim istedim. Ama böyle çok büyük bir olayla, çok büyük bir suç işledikten sonra onu o kadar çok arkasında duramayacağım için bir kırıldım ve devam edemedim. Ama etmek istiyorum bu arada. Gerçekten merak Belki ediyorum. ileriki bölümlerde değişiyordur bu. Evet, Bilmeden evet. de hakkını yemeyelim. Hayır. Onunla ilgili de başka şeylerde Evet, başka evet. videolar da yapacağız. Hatta görsel analiz yapmak istiyorum. Mesela Evet, Kıskanmanın, çok istiyorum. Bak Kıskanmanın 1. bölümü iyiydi. 1 Evet. 2'de çok güzel detaylı sahneler vardı. Taşacak bu denizi izlerken görüyorum. Uzak denizde izlerken Uzak görüyorum. şehir. Uzak şehirde. Uzak deniz. Uzak şehirde izlerken görüyorum. Yani bunlar çok heyecanlandırıyor beni. Onlar hakkında konuşmak istiyorum. Onunla ilgili bir bölüm yapacağız. Artı bir bonus dediğimizde presentation, yani temsil konusuna gelmek istiyorum. Bence televizyonda, sinemada, yani herhangi bir yerde, yani bir ekranda gördüğümüz zaman o kişi sadece kadın konusunda değil, yani bir konu nasıl temsil ediliyor o çok önemli. Hem bunun sosyolojik yansımaları da oluyor tabii ki de. Hem de okumasını ona göre de yapıyoruz ve kadın konusuna gelecek olursak da kadın nasıl temsil ediliyor? Aslında diğer önceki konuştuğumuz konulara da bir şekilde bağlanıyor ama kadının temsili başarılı işlerde onu görüyoruz. Kendi hikayeleri, karakterleri ve o dinamikleri var ve onu güzel işliyorlar. Mesela Hercai geldi aklıma. O da bir evet. Mardin'de geçen bir işte. Evet. Oradaki bence kadın da biraz edilgendi ve Edilgendi, o gücünü gösterebildi mi bilmiyorum. Onu da bir noktada bıraktık ama. Evet. Ya da mesela Yargı geldi benim aklıma. Oradaki mesela çok güçlü bir kadın. Yani izlemedim ama görmesi bile, izlediğim sahnelerden veya şöyle bir genel olarak baktığımda Fadime sence güçlü bir kadın karakter midir? Evet. Eleni'den konuştuk çünkü Fadime'den de konuşalım. Evet, yani bence şimdi düşünüyorum. Evet. Evet, sizin şimdi değişti mesela. İlk başta sormuştuk. En sevdiğiniz, en güçlü bulduğunuz kadın karakter hangisi diye sormuştuk. Acaba bu fikriniz değişti mi? Ya da bizim verdiğimiz örneklerin dışında aklınıza bir şey geliyor mu? Onları Ya da da mesela lütfen bunu yazın. nasıl unutursunuz? Bu var bizim işte dizilerimizde ya filmlerimizde ya da dünyada bu en önemli örnek. Yani aslında kadın gücü deyince tabii bu feminist teorilere bağlanabilir.
birçok yere gidebilir ama biz çok daha temel tutmak istedik. Burada daha çok işte temsil ve nasıl gördüğümüz üzerine konuşmak istedik. Yoksa mesela Thelma ve Louise filmine de gidebiliriz mesela. Evet ama biz biraz daha yerli dizilere yöneliyoruz diye düşünüyorum Evet, konuşmalarımızda, evet. sohbetimizde. Özellikle bu aralar. Gerçi evet VP'de izliyoruz yabancı dizilerden ama Yani Thelma Louise'den hemen bahsedeyim mi mesela? olur. Thelma ve Louise de aslında feminist olarak öne çıkan filmlerden biri. Temsil meselesini de çok farklı yerlere taşımış bir film olabilir. Zamanına göre erken örneklerden biri belki de. Evet. İki kadının ailelerini, evlerini bırakıp bir yolculuğa çıkmalarını anlatıyor ve çok hani cesur bir şekilde ve yalnız bir şekilde, hani topluma karşı bir şekilde diyebiliriz. İlginç bir film o açıdan bakarsanız. Çok fazla ama da hani tartışma konusu da çıkarmış oluyor zaten. Yani tartışma konusu derken hani literatürde de inceleniyor. materyal Çok- sunan çok bir konu veriyor. Hülya. Hayat şarkısındaki Hülya. Bak dediğini yaptırma konusunda ilk aklıma gelenlerden biri. Hülya karakteri bence biraz daha entrikası bol olan ve bir şeyleri dayatan ve direten taraftı ve dümdüz yapmıyordu da hani sahte gülümsemenin arkasına göre yapıyordu. O biraz daha Belki de anti güçtür. kahraman. Evet belki de güçtür. Yani gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Evet, sizce bu güç müdür? Bu tartışmaya açık bence. Yani aslında güçsüz bir karakter de diyemezsin. Değil diyemezsin. Yani Evet. sırf entrika yapıyor diye de, kötü iş çeviriyor diye de yani güçsüz diyemeyiz. İşte gücün artı yanları, hani pozitif güç de evet. var. Bence negatif güç de var. Çok doğru. Evet burada gücü belki de tartışmamız gerekiyor. Ama mesela Hicran dedik az önce. Hicran bence negatif taraftan da güçlü değil. O hep çünkü edilgen taraftan. evet kötülüğü yaparken bile Zarife'nin- yaptırtırılıyor değil mi? Aynen, Zarife'nin emrinde. Ama bir şey şefin söyleyeceğim. emrinde. Ama karşı çıkmadığı için de güçsüz oluyor, anlatabildim mi? Evet ama ilk Adil'le Evet, onları ayıran. Esmen'i ayıran da kendi isteğiyle hani kendi olay çevirmesiyle de Doğru, doğru. hicranmış yani o yüzden. Ben yine de Hicran'ı güçsüz bir karakter olarak görüyorum. Yani evet sonuçta. Ama tabii şöyle bir şey de var. Kendi işine geldiği için de onların emri altındaymış gibi içindeki Evet. o kötülüğü tatmin ediyor olabilir yani. Çünkü Şerif de yaşamak istemiyor. Evet. Yani o yüzden bu tarafta o konakta değil de burada yaşamak onu daha mutlu ediyor olabilir. Bir de acaba Gezep'le aralarında bir şey olacak mı mesela? Onun yolu mu yapılıyor senaristler tarafından? Onu da merak ediyorum. Bu konu uzadıkça uzar. Örneklerimiz çok fazla. Sizce kadın nasıl temsil ediliyor ve güçlü kadınlar izliyor muyuz? Sanki biraz daha fazla güçlü kadın izlemeye başladık. Mesela Rüya gibi ya da Ben Leman. Hep böyle ben şey gördüm. İkisini de izlemedim bu arada. Ama hep güçlü kadınlar anlatılıyordu. Kadın hikayesi anlatılıyordu. Neden tutmadı tartışması oluyor ya. İzlemediğim için çok fazla yorum yapamayacağım ama sizden duymak isterim. İzlediniz mi? Gerçekten güçlü kadınlar var mıydı? Ama işte biraz bence edilgenlik de vardı. Rüya gibi de şey yok mu? Hani bir suça istemeden dahil olmak gibi bir konusu vardı. Tam da Ve orada hatırlamıyorum. başkalarının emrinde bir şeyler yapıyor. İşte bak- muydu? Bilmiyorum. Belki de Rüya gibi mesela herkes diyor ya neden bitti? Mesela neden her izleyiciye izletme isteği uyandıramadı? Tam olarak ne hakkında olduğunu bile bilmiyoruz. Birazcık biliyorum. Entrikanın içinde buluyor kendini diye biliyorum mesela. Çok daha fazlasını bile bilmiyorum ama o izletme isteğini yaratan bir şey yaratamadığı için de. Bilmiyorum. Bu konuda çok konuşulur. Çok seviyorum. Neden bazı diziler tutuyor, neden bazıları tutmuyor. Çok güzel. Bununla ilgili de bir Açıklayabiliriz. bölüm yapabiliriz belki. Bizi izlediğiniz için, Teşekkür dinlediğiniz ederiz. için teşekkür ederiz. Daha önceki videolarımızı, bölümlerimizi izlemediyseniz buradan hemen abone olup önceki bölümlerimize bakabilirsiniz. Madalyonun iki yüzünde gerçekten böyle biraz daha akademik şeyi ve hani o izleyici tarafındaki sohbeti tutmaya çalışıyoruz. Umarım seviyorsunuzdur bunu. Ama aynı zamanda da fırsatını buldukça haftada bir yapmaya çalışıyoruz ama bazen değişebiliyor. Bundan önce yapıyorduk. Onları da gidip izleyebilirsiniz. Bunların duyurusunu da abone olursanız topluluk kısmından iletiyor olacağız. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.